Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. İlk videoda basit bir şey yapmak istedik. Çünkü çok şu an diz ameliyatı falan diye böyle videolar çekiyor. Biz de bugün işte bir ameliyat videosu çekmek istedim. Arkadaşlar ekranın tamamını almadım şu an. Bir kısmını görüyorsunuz. Şöyle büyütebilirim. Da hareket ettirebilirim. Ama işte böyle daha iyi diyorum ben. Neyse hadi bakalım, şöyle diyor ki ne? Spirits Plugin diyor ki ne? Kulaklıktan bahsediyor bir şey. Konuşurken bak konuşacak herhalde, bilmiyorum. Sesini şey yapalım, mikrofon kalsın. Çünkü ses az gelebilir. Bu arada yanımda Rabia da var. İki kafalarda olduğu gibi. İkimiz de birbirimizin ortağıyız. Hoş geldin Rabia. Hoş bulduk. Welcome to virtual knee surgery. This activity will show you the process of replacing a failing knee joint. Are you ready? Today, our patient is a 76-year-old man. It is mandatory to check the patient's vital signs before beginning surgery. An anesthesiologist in the operating room performs this step. If the patient's vital signs are not in the normal ranges, we will not proceed with the surgery. Using the healthy person's vital sign chart as a reference, can our patient undergo surgery today? Adamlar benim başımı götürsün yani. Yes ya da no diyeceğiz. Abi ne diyek? Kabul edek mi bu hastayı? Bilmiyorum, yapabilir miyiz ameliyatını? It looks like surgery will proceed as planned. Yaşlı bir kadın. Take a moment to look at our patient's x-rays. Which knee do you think needs surgery? Sorry, his right knee appears fairly normal. His left knee appears worn down and lacking cartilage, which is likely the cause of his pain. The nurse has begun prepping our patient for surgery by placing an IV needle in his right hand. Now it's your turn. Use the marker and write your initials on the proper knee to be operated on. This may seem silly, but it's an actual step taken to prevent wrong site surgery. Nope. 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 Şu an garibin bacağı gitti yalnız, yanlış. Yazır. Abi benim hani ameliyatıma girmeyin yalnız. Gözlük de kullanıyorum zaten. Elim de titriyor. Nope. The anesthesiologist administers drugs through the IV and through a mask over the patient's face. What function should these drugs perform? No. Ne diyor ki? Okumadım öyle sanırım. Hepsini işaretlerim ben. Good work. Great. Nope. Fantastic. After the patient is unconscious, and before the first incision is made, we need to establish a sterile field around the surgical area. A series of sterile drapes isolates the surgical field from the rest of the patient's body. A tourniquet is applied to cut off blood flow, which allows a clearer view of the surgical field during surgery. To kill the bacteria on the patient's leg, clean it in a betadine solution. This scrubbing process will limit the chance of bacterial infection. Sponge diyor. Bu olması lazım aynen. Sponge'da şunu içine batır. Betadine scrub is applied 2 more times, followed by the final arrangement of sterile drapes. Tamam, anladım nasıl yapacağımızı. Oradan öyle keseceğiz. Tamam. Why do you think knee surgery involves so many drapes? Senlerle ya. Sen yapacaksın hadi. Hadi sen yapacaksın. İkimiziz. Hadi. Good work. Salla, sıkıntı yok valla. Use the sterile marker to draw the location for our incision, and don't forget to mark the perpendicular lines too. Typically, the incision line is 6 to 7 inches long. Öldürmeyek şimdi. Orayı. Burayı yapalım, sonra geri verelim. Yazır. Bizim ameliyatımıza girerse bilmiyoruz. Sen kadına gerçekten acıdım. Gerçek hayatta olsa bayağı üzülürdüm. Yani. What purpose do you think the perpendicular lines serve? Bu kesin herhalde. Nope. İkinci kanka. Nope. Outstanding. Now for the incision. Take the scalpel and cut the skin following your markings. Special diye bir şey var. Scalpel mi? Special ne? Burayı yapacağım mı? Ay ben de bakamam ya. Beni kan tutuyor zaten abi. Ay yardık vallahi kadın. Let's use the Bovie pencil to cauterize the veins. This will help decrease blood flow into the surgical field. Video için birazcık saçma oldu. Aynen arkadaşlar, kusura bakmayın. Kanka yardık kadın. Ne öyle? Abi hayır.
Bu arada arkadaşlar benim adım Sudanaz, onun adı da Rabia. The rake retractors fold the skin and tissue out of the way, exposing our patient's knee. Bir daha yardık. To operate, we need the patient's knee elevated and bent so the bones are fully exposed. Now the leg is at the proper angle. Use the rongeur to remove the anterior cruciate ligament, or ACL, the meniscus, and any bone spurs that may be lurking about. Ne yapacağız? Kadının ayağında kesme yapacağımız. Ha şu yamuklıkları... Önüne gelene basıyor. Yok yamuklukları... Are you a good sculptor? It's time to shape the femur, tibia, and patella so the new knee components fit properly. Öğretiyor bir şeyler A ama hole must be drilled inside the femur to set up the distal femoral cutting jig and alignment Kanka device. sen gelsene. Ya git. Hadi kanka ya bir Ne kez de sen yapacağım? yapacaksın. Basacağım mı ben? Evet, şöyle. Aa deldim. The jig is put into position and helps ensure that the cuts made to the bone are exactly what are needed. Now hammer in the pins to hold the jig. Kanka Malit bak orada şeyde. Ay vur, benim vurma şeysi. Ay. Vur kadınla. Vur. We can now remove the alignment device. The pins will hold the jig firmly in place. Now for some real bone shaping. Use the bone saw to cut the bone so it is prepared for the new femoral component. Çok kötü bence. Ne yapıyorum kadını? Sen nasıl? Kadını kesiyorum. Another cutting jig, along with the bone saw, allows us to finish shaping the femur. Let's move on and shape the tibia. The tibial cutting jig is aligned with the big toe and the highest point of the tibia. This will ensure the leg is properly aligned after surgery. Secure the jig in place with more pins. Malı herhalde en çok lazım olan şeylerden biri. Hadi kadının bacağına geçiriyoruz. Use the bone saw to cut off the top of the tibia and prepare it for the new tibial components. Dönecek. Abi psikopat mıyız biz ya? Evet şuraya kanka. Şuradan böyle geçiriyor. Çok güzel geliyoruz kadının. Now we'll use the patellar cutting jig and bone saw to remove the back of our patient's patella. Aa bu şey. Bak şurasını. Bak orayı ben fark ettim ha. Bonsai. Tamam sessiz olmayacak. Ne yaptım şu an ben? Ben de şurayı şey yapayım. Ne yapacağım? Ver. Gerisini de ben halledim bari. Bir zahmet. Kadını kesiyor. Holes in the tibia and patella are drilled and chiseled out, which will enable the new components to attach properly. Time to place the trial components. Kadını tamir First, ettik. attach the femoral trial component. Dikeceğiz kadını. Attach the metal tray trial component to the tibia. Insert the plastic trial spacer into the metal tray component. Sırayla Dizimi oynatırken şu an böyle. Ne yapacağız bunu böyle mi? Lastly, attach the patellar trial component. Patellar component nerede? Why do you think the two tibial components are inserted separately instead of as one unit? Nope. Fantastic. Conduct a range of motion tests to assure proper knee alignment and successful prosthetic fit. Typically, a normal range of motion allows the leg to move from 0 to 130 degrees. How does our patient's range of motion look? Ben ne bileyim git. Sen doktorsun. Knees aren't meant to bend sideways, so it's important to determine whether there is a gap or space between the femoral and tibial components. There's no noticeable gap, so this knee is a good fit. Why do you think there are so many steps taken to ensure proper alignment? We've tested the trial components. Now let's remove them and prepare for the permanent components by applying a special cement compound that binds metal and plastic to bone. A scrub technician has mixed up a batch of cement for you to use. With the cement in place, the final components are permanently attached to the knee. Any excess cement will be scraped off and thrown away. Lay the leg flat on the table so the new knee components put pressure on each other. This allows the bone and components to bond with the cement. The cement can take anywhere from 10 to 15 minutes to harden. We perform our range of motion tests one final time. 130 derece diyor aynen 130 derece oluyor.
Our patient's new knee is looking good. Let's close up the incision. First, suture the deep tissue and fat layers back together. Dikeceğiz. Ne yapıyorsun? Kankam şu an kadarını iğneliyor. Kızım ben sana kanka ne yapıyorsun Allah aşkına? Bilmiyorum. Ya şunun hizasına gitsene be. Saçma bir oyun. Az önce çok gerçekçi bir oyun bence. Evet. Ya şu bölüm çok saçma. Bir ne aynı yapmış. Abi ne yapacağım? Red cırcır istiyor. Evet, kırmızı kısma doğru tut. Kanka oraya geldiğinde hareket etmesene. Ha, buraya getireceğiz kanka. Aynen öyleymiş. 2 saat biz bunu yapamadık. Ben arkasındaki... For closing the surface incision, you have a choice between the stapler and the suture. Stapler suture. Ne lan? Dikiş atıyoruz burada. Hayır zımba. What is the primary difference between these two methods of closing the incision? Nope. Excellent. You know, we couldn't ask for a better participant. You've done an excellent job. Are you sure this is your first total knee replacement? Our patient will remain in the hospital for 3 days, followed by 3 to 8 weeks of physical therapy. Because of this surgery, our patient will have significantly reduced pain and increased mobility. Before you leave, let's think about the life of the new knee components. What kind of forces do you think the new knee will need to withstand? People average about 5,000 steps per day. Our patient's new prosthetics will withstand a great deal of force, for 36 million steps or more. I'm off to check on another patient while the OR team prepares the room for the next surgery. You've been a great help. See you next time. Görüşmek üzere. Sonra görüşmek üzere dedi. Hadi sus. Bitti oyun. Evet arkadaşlar, güzel bir oyundu. Yani bu kadarmış. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok bu tür oyunları oynamamızı istiyorsanız ya da böyle daha farklı oyunlar oynamamızı istiyorsanız ya da yüklememizi istediğiniz böyle paralı, parasız istediğiniz bir oyun varsa lütfen aşağıdan yorumları belirtmeyi unutmayınız. İyi günler. Bay bay.